Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakalım. Yine geldik bir veri gününe. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Saat 3.30'da veri gelecek. Fakat aynı saatte saatlik kazançlar da açıklanacak. Bu veri de oldukça önemli olur. Sadece tarım dışı istihdam verisine değil, saatlik kazançlara da bakmanızı tavsiye ederim. Ancak biz ne diyorduk hep? Veri günlerinde, veri saatlerinde trade edenler özellikle piyasadan uzak durmalı. Buradaki dalgalanmalar oldukça can sıkıcı olabilir. O yüzden dikkatli olmak gerekir. Burada FED kararları ile birlikte piyasada çok fazla değişen bir şey olmadı. Şu yatay bandı takip etmeye devam ediyoruz. Aşağıda 22.55-22.37 destek bölgemiz halihazırda çalışmakta. Bunun altında 22.37 kırılacak olursa bakın şu son yükselişin %61.8 seviyesi 21.90'lardan geçmekte. Bu 22 doların kırıldığı algısı yaratılmak için kullanılabilecek gayet güzel bir aralık. Bu bölgeye kadar veriyle birlikte fiyatlar sarkabilir ve buradan bir dönüş de alabilir. O nedenle 21.90 kırılmadığı sürece düşüşten tam anlamıyla bahsedemeyeceğiz. Bir düzeltme süreci içinde olduğunu sonuçta söylüyor olacağız. Ancak 21.96 kapanışlarında 20.80'lere doğru satışları derinleştirebileceğini unutmayın. Ayrıca saat 16.45 ve 17'de PMI verisi ve ISM verisi açıklanacak. Bu iki veri de dalgalanmaya sebep olabilir. Yani saat 3.30'da veri geldi. Piyasa oturdu demeyelim. Saat 5'e kadar beklemenizi tavsiye ederim. Açıkçası ben de bu süreç içerisinde şu düşüşlerde bu bölgeye kadar eğer bir hareket gelecek olursa bu bölgeyi alım olarak kullanmayı düşünüyorum. Ancak bakın burada 21.90'ı da kırdırıp sonrasında bir likit de tuzağa atıp geri dönebilirler. Burada 21.90'lardan 22-21.90'lardan alım yapıp 21.90 altında hareketleri gördüğünüzde stop olup sonrasında fiyat tekrar döner 22'nin üstüne atarsa tekrar alıcı olmanız gerektiğini unutmayın. Eğer bu tarz bir harekette eliniz ayağınız titremeye başlıyorsa, strese girmeye başlıyorsanız daha henüz sahip olduğunuz trade bilgisi bu tür işlemleri yapmak için yeterli değil demektir. O nedenle bu tür zamanlarda piyasanın oturmasını beklemek çok daha doğru olacaktır. Burada da takip edeceğimiz dediğim gibi iki seviye var. Destek olarak 22.37, 21.90. Yukarıda ise takip edeceğimiz ilk direnç bölgemiz bakın şu son tepemizin de oluştuğu 23.10, 23 bölgesi olacak. Bunun da üstünde 23.20, 23.30 bölgesi bir ara direnç olarak gene karşımıza çıkıyor. Ana direncimiz bizim yükselişe başladığımızı düşüneceğimiz direnç ise 23.70, 23.80'in kırılmasıyla gerçekleşecek. Aksi takdirde gene bu yatay bandı fiyatlamaya devam ettiğimiz bir süreç yaşanır. Açıkçası bu kırılımları da pazartesi günü daha da netleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Buradan ons altına geçersek ons altında da bakın değişen bir şey yok. Şu yatay bandı takip ediyoruz. 1953, 1950 bu bölge önemli olacak destek olarak. Yukarıda da 2010'un üstüne atıyor muyuz? Bunu takip ediyor olacağız. Burada da gene veri saatlerinde bir dalgalanma yaşanabilir ve tekrar hatırlatıyorum 16.45 ve 17'de de veriler var. Bu PMI ve ISM verileri de gene önemli olacak. Genelde sadece saat 3.30'daki tarım dışı istihdam verisine odaklanılıyor. Orada da gene saatlik kazançlar çok kritik. Onu da göz ardı etmemenizi tavsiye ederim. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak bakın burada da 88 seviyesi önemli olacak dedik. Şu an için bu bölgeye çok yakın fiyatlıyoruz. Bu 88 üstü hareketler gördüğümüzde de 88, 50, 89, 90'lara doğru bir tepki gelebilir. Bu bahsettiğim gümüşteki 22 doların altına sarkan 21.90'lara doğru düşüşleri tetikleyen ve bir fake hareket olma ihtimali olan bir süreci bize gösterecek. 90 üstüne artık yerleşiyorsak altın ve gümüşte düşüşler başladı demektir. Aşağıda ise 83.60 önemli olacak. 83.66 hareketler görmeye başladı
başladığımızda da gene bir fake bölge olarak görebileceğimiz 83.10-82.60 bölgesi var. Bu desteklerin kırıldığını görüyorsak da altın ve gümüşte o yükselişlerin başladığı, gümüşün 23.70'leri kırdığı, altının 2010'un üstüne attığı bir süreç yaşanabilir. Altın ve gümüşü rasyodan da takip edenler bu seviyelere dikkat etmeliler. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.